Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere bulunduğunuz yılın tamamlanma evrelerini takip edebileceğiniz bu grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ama öncesinde nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Ben şimdi hesapla dedikçe rakamların içindeki renk azalıp çoğalmaktadır. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyala. Sayfa 2'ye özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Bu sefer 2021 yılını alalım. Ben 2022 yılını örnek olarak almıştım. Öncelikle yılın kalanını bulabilmek için buraya shift eşittir diyorum. Bugün formülünü uygulayacağım. Bugün 20.03.2021 tarihi. Bugünün yıl sonu ile arasındaki farkı bulmak için shift eşittir. Yıl sonundan bugünü çıkarıyorum. 286 gün var yılın bitmesine. Bir yıl 365 günden oluşuyor. Bunu da buraya yazıyorum ve buraya shift eşittir diyorum. Parantez içinde toplam yıl eksi kalan yıl bölü toplam yıl diyorum ve yıla oranlıyorum. Bunu yüzde yapıyorum. Yani yılın %22'si tamamlanmış durumda. Yılın kalanını bulmak için de şuraya shift eşittir 1 eksi %22 diyorum ve yılın geriye kalan olarak da 178 olarak görüyoruz. Şu ikisini seçiyorum. Ekle. Grafiklerden şunu seçiyorum. Grafiğimizi seçiyorum. Veri seç ve satır sütunu değiştir diyorum. Tamam diyorum. Şunu seçiyorum. Dolguya geliyorum. Dolgu yok diyorum. Öncelikle şu ekseni seçiyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum. Şuraya 0. Şuraya 1, %100 anlamına gelen 1. Şuraya da 0,1 yazıyorum. Burasını normalde yazılıyken de yazmamın sebebi şurayı otomatikten sıfırlaya, yani manuele çevirmek için yapıyorum bunu. Kapatıyorum. Şunu artık silebilirim. Şunların tamamını kaldırabilirim. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunu seçiyorum. Biçimden dolgu yok diyorum. Ana hat yok. Dış grafiği seçiyorum. Dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şimdi grafiğimizin dış çerçeve görüntüsünü oluşturacak 2021 yılının şeklini oluşturalım. Bunun için PowerPoint sayfası açıyorum bir tane. 2013 ve sonrasını açmanız uygun olacak. Çünkü yapacağımız işlemleri ancak onlarda yapabilirsiniz. Öncelikle ekleden metin kutusu seçiyorum ve buraya 2021 yazıyorum. Bu seçiliyken şuradan büyütüyorum. Bu iyidir. Yazı karakterini ben buradan bir önceki de ben bunu seçmiştim.
Ben bu sefer bunu yapmak istiyorum. Siz istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Yine ekleye geliyorum. Şuradan şekillerden dikdörtgen bir tane seçiyorum. Arkaya alıyorum bunu. Şu şekilde. İkisini seçiyorum. Şuradan. Biçimden. Şuradan. Şu birleştiri seçiyorum. Bu seçiliyken dolgudan beyazı seçiyorum. Ana hat olarak ise belli olması için ama kırmızı yapacağım çünkü grafiğimizde kırmızı yapacağım ben. Bunu kopyalıyorum. Ve Excel'e gelip şurada resim olarak yapıştırıyorum. Öncelikle şunu rengini bir değiştireyim. Kırmızı yapacağım. Ve şu grafik seçiliyken şu boşlukları, yan taraftaki boşlukları sıfırlayacağım. Genişleteceğim yani şurayı. Şunu tamam diyorum. Şimdi şuraya geliyorum. Ve şunu seçiyorum. Buradan biçimden kırpı seçiyorum şuradan. Ve şu çizgileri yok edeceğim. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Şunu yukarı doğru. Şunları da sağdan ve soldan şu şekilde. Hatta biraz daha daraltalım. Ve 40 diyeceğim buradan. Şimdi grafiğimizi buna göre ayarlayacağız. Burası biraz bizi zorlayabilir. Şunu öncelikle bir şöyle büyütelim. Ve şurasını tabi tam anlamıyla dolu görmek için şurayı %100 yapmam lazım şimdilik. Şu formülü şöyle alalım. Şuraya kopyalayalım. Daha sonra tekrar düzenleyeceğiz orasını. Şöyle yapalım. Şimdi tam böyle kapatacak şekilde, tam dolduracak şekilde evet, denk geldi şimdi. Güzel denk geldi. Şimdi çalışmasını görmek için şuraya rastgele arada formülünü uygulayayım. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyelim. Şurada bölüyü koymadık. Evet, şimdi formüller. Şimdi hesapla. Şimdi son tuşlarımızı yapalım. Şunları seçelim. Grafikle birlikte seçmem gerekiyor. Tabii grafik arkada kaldı. Ctrl A derseniz seçer. Bu ikisini seçiyorum. Ve şuradan gruplandır diyorum ki artık bu ayrılmasın. İstediğiniz yere çekebilirsiniz. Şunları beyaz yapıyorum. Görünmesini istemiyorum. Tekrar formüller. Şimdi hesapla. 2022 grafiğinin hazırlanışı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.